Herkese merhaba, Josh in the Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı yapacağız. Bize çocukluğumuzu hatırlatan bir tatlı bu. Mozaik pasta veya piramit yapacağız. Aslında baktığınız zaman çok bir tarihi yok gibime geliyordu. Ben Türkiye'den doğdu diye biliyorum bu tatlı. İtalyan bir tatlı diyenler de var. Portekiz'den çıktı diyenler de var. Ama açıkçası ben kesin bir sonuca ulaşamadım. Eğer bir bilgisi olan varsa bunu direkt yorumlar kısmında yazabilir. Ben Sovyet zamanı ev hanımlarının kalan malzemeleri değerlendirmek için yaptıkları bir tatlı olduğunu öğrendim. Aslında bir değerlendirme tatlısı bu bugün yapacağımız. Tekrar sizi çocukluğunuza götürmeye niyetim var bugün. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Yapılan tariflerde gördüğüm kadarıyla çiğ yumurta kullanılıyor. Son zamanlarda yapılan tariflerde puding, hani pratik olsun diye puding kullanılıyor. Ya ama şimdi çiğ yumurta fikri benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü yumurta kokusuna çok hassas bir insanım ben. Hani evet almıyorsunuz belki o çiğ yumurta kokusunu ama onun orada olma fikri bile beni rahatsız ediyor. Neticesinde ne yaptık? Böyle bir tarif geliştirdik. Yumurta yok bu tarifin içinde, baştan söyleyeyim. Açıkçası genelde kakao kullanılıyor bu tariflerde. Hani benim daha önce de yapmış olduğum tariflerde kakao vardı. Ama biz bugün ne istiyoruz? Hem o tereyağı hem de o kakaonun biraz daha üstüne çıkmak istiyoruz. O çikolata tadını biraz daha tatmak istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Çok güzel bir ganajla başlayacağız tarifimize. Güzel bir ganaj yapacağız. Ardından tereyağı kremamızı yapıp Ardından ikisini karıştıracağız ve ortaya çok yoğun bir çikolata lezzeti çıkacak ortaya. Şimdi baştan çikolatalarımı aldım. Bütün miktarları gene videonun açıklamalar kısmında yazacağım teker teker. Çikolatamızı ganaja çevirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Sıcak bir kremaya ihtiyacımız var. Sıcak kremayı ben arkada hazır ettim. Kremam yavaş yavaş kaynamaya başlamıştı. Bunu direkt çikolatamın içine döküyorum. Ve bunu erimeye bırakıyorum. Birazcık yumuşasın, ardından karıştıracağım. Hemen karıştırırsanız bu sefer soğumaya başlar ve bu sefer çikolatanız erimez. O yüzden döker dökmez şöyle biraz bırakın, o kendi kendine yavaş yavaş erisin, ardından karıştırırsınız. Ben bugün mikserimi kullanıyorum çünkü tereyağım oda sıcaklığında değil. Açıkçası biraz aceleye geldi bu çekim ve önceden çıkaramadık tereyağımızı. O yüzden soğuk bir tereyağı kullanıyorum. Mikserimin içine alıyorum. Eğer sizin vaktiniz varsa önceden tereyağınızı çıkarırsanız, oda sıcaklığındaysa hiç miksere bile ihtiyacınız yok. Direkt elde bir spatula ile veya bir çırpma teliyle bile yapabilirsiniz bunu. Ardından içine pudra şekeri kullanıyoruz. Pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Kakaomuz var. Bir miktar kakao kullanıyoruz. Kakaomuzu da ekledik. Genelde tatlılarda biliyorsunuz ben seviyorum. Şöyle bir tutam da tuz attım içine ve bunları güzel bir krema haline gelene kadar yavaştan hızlıya doğru çırpmaya başlıyoruz. Tereyağı kremam hazır. Gayet güzel bir kıvamda oldu. Bir yandan da ganajım, o da eridi. Çikolatalar eridi. Gayet güzel, böyle yoğun bir ganaj oldu. Ilındı mı? Biraz daha ister aslında. Bir 5-10 dakika daha ister. Çünkü hiç sıcak olsun istemiyoruz. Birazcık sıcak olursa bu tereyağımızı eritir. Bu sefer de sarmak oldukça zorlaşır. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Biraz daha soğusun. Biz bu esnada ne yapacağız? Bisküvilerimizi hazırlayacağız. Şöyle genişçe bir kap aldım. Petibör bisküvilerim var. Ve onları hiç böyle parça parça değil de ben bunları böyle ortadan ikiye bölüyorum ve atıyorum. Çünkü zaten karıştırırken onlar başlayacaklar parçalanmaya, daha ufak parçalara bölünecekler. O yüzden ilk baştan o kadar küçük yapmaya gerek yok bence. Direkt ortadan ikiye bölüyorum. Evet, ganajım da hazır. Artık bunu tereyağı kremamın içine ekleyebilirim. Ve bu tamamen opsiyonel ama genelde orijinal tariflerinde var. Brandy kullanıyorum ben. İsterseniz rom, isterseniz konyak, isterseniz herhangi bir kremalı, çikolatalı likör olabilir. Baileys veya Kahlua olabilir. Eğer kullanmak istemiyorsanız da eklemezsiniz. Onu da ilave ediyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Bir krema haline gelene kadar güzelce karıştıracağım ve ardından bisküvilerimi direkt bunun içine ekleyeceğim. Ve güzelce karıştıracağım.
bisküvilerimi içine ekleyebiliriz. Karıştırıyoruz. Karıştırırken dediğim gibi elbette bisküvileriniz yavaş yavaş kırılmaya başlayacak ama elinizden geldiği kadar böyle un ufak yapmamaya çalışın. Böyle iri iri kalsınlar. İri iri kaldıkları sürece daha yerken daha böyle ağza kıtır kıtır gelecekler. Daha hoş bir doku oluşturacak ağzımıza. İlk başta krema az gelebilir. Sadece bisküvi, daha doğrusu bisküviler daha fazla kaldı ortada, kapanmıyor bisküviler diye görünebilir aslında. Ama biraz daha böyle sabırla karıştırırsanız aslında yeterli olacağını göreceksiniz. Şöyle bir büyükçe yağlı kağıt aldım ve bisküvilerimizi şöyle içine deviriyoruz. Ve şimdi dediğim gibi bunun adı piramit, işte mozaik, iç görüntüsü bakımından mozaik, dış görüntüsü bakımından bazen piramit deniyor. Üçgen şeklinde veriliyor. Yani aslında şeklin çok bir önemi yok. Ben bugün yuvarlak yapacağım. Tamamen doğal dursun istiyorum. Onu diyecektim zaten. Az önce düşünüyordum bir şey söyleyecektim diye. İtalya'da ve Portekiz'de aslında bunun adı çikolatalı salam. Yani tabii onlar kendi dillerinde söylüyorlar ama anlamı çikolatalı salam. Ve yani bir salam şeklini andırdığı için bu ismi koymuşlar. Ve genelde yuvarlak yapılıyor. Bizim ülkemizde biliyorum üçgende yapılıyor. Ben bugün yuvarlak yapıyorum. Şimdi bunu güzelce şekillendirmek için şöyle bir katladım bakın. Bir de şöyle katlıyorum. Ve bir kere daha katlıyorum. Ve artık bundan sonra sarmaya başlayabiliriz. Burada önemli olan kağıdın çikolatanın içine girmemesi. Eğer çikolatanın içine girerse donduktan sonra o kağıt parçacıkları çikolatanın içinde kalıyor. Ve ağzınıza gelebilir daha sonra o kağıt parçaları. Bunu güzelce böyle sarıyoruz. Bir turda böyle dönüyoruz. Bakın şuradan yırtıldı. O yüzden bir kağıt daha atacağım üstüne. Hiç önemli değil. Sadece taşmasını istiyoruz. Ve şöyle sardım. Şimdi streç filmini aldım. Şöyle bir streç film açayım şuraya. Ve sadece orta kısmı olacak şekilde bunu şimdilik böyle çok sıkı değil ama sadece kenarlardan bastıracağım için, daha doğrusu kenarlardan sıkacağım için orta kısım çok şişsin istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Orta kısmı sıkıştırıyorum ki yanlardan sıkıştırdığım zaman ortada birikmesin. Eşit bir şekilde dağılsın ve düzgün bir şekilde olsun istiyorum. Burada bunu yapmamın amacı tamamen o. Ortasını sardık ve şimdi ne yapıyoruz? Kenarlardan başlıyoruz yavaş yavaş ortaya doğru itmeye. Bakın birini sağa, birini sola, daha doğrusu birini geri, birini ileri yapıyorum. Ve o tamamen sıkışmış oluyor. Bir tane daha streç film alıyorum. Bu sefer diklemesine koydum. Ve bu şekilde sardım. Tamamen bir salam aslında. Hatta Portekizliler şunu da yapıyormuş. O salam esprisini vermek için servisten hemen önce bunu alıp pudra şekerine buluyorlarmış. Üstü biraz böyle beyazlıyormuş. O genelde yurt dışında satılan o salamların üstünde o beyazlığı da görebilirsiniz. Ona iyice benzetiyorlarmış. Biz öyle bir şey yapmayacağız. Şimdi bunu buzluğa atıyoruz. Genelde buzluğa atılır. Buzdolabında da tutabilirsiniz ama buzluktan çıkınca daha güzel olur. Bir detay daha var. Bugün bu yapmış olduğumuz tarifte şöyle bir kolaylık var. Genelde mozaik pastayı buzluktan çıkardığınız zaman bir 5-10 dakika, 15 dakika beklemeniz gerekir. Biraz yumuşasın da öyle keseyim dersiniz. Bunun öyle bir şeyi de yok. Çıkardığımız gibi keseceğiz ve göreceksiniz ne kadar kolay kesilecek. En az bir 5-6 saat herhalde beklemesi lazım buzlukta ama benim önerim bir gece beklesin, ertesi gün kesilir. Daha da lezzetli olur. Bakalım beklesin, tekrar geri geleceğiz. Tekrardan birlikteyiz. Biz sabrettik. Bir gece kadar buzlukta bekledi tatlımız ve artık onu açma vakti geldi. Daha hiç açmadım. Sizle beraber ilk defa göreceğiz ne hale geldiğini. Daha yeni çıkardım buzluktan. Taş gibi. Bakın daha buzluktan çıkalı ne kadar oldu? 2 dakika, 3 dakika oldu.
Ne kadar kolay kesiliyor. Hiç böyle bastırmaya, bıçağın üstüne çıkmaya gerek yok. Bir de ekmek bıçağıyla kesiyorum. Onun da faydası var tabii. Evet. Mozaik pastamız hazır. Bunu şöyle dilim dilim şu şekilde servis edebiliriz. Bunun üstüne arzu ederseniz çikolata sosu kullanabilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi dökebilirsiniz ki ben birazcık Hindistan cevizi hazır ettim yanımda. Hindistan ceviziyle servis edebiliriz bunu. Arzu ederseniz çikolatalı bir sos, üstüne birazcık ceviz, fıstık, fındık, nasıl isterseniz servis edebilirsiniz. Yani bu tatlıyı sevmemek mümkün değil çünkü bir kere pişirmesi yok. O açıdan çok büyük bir avantajı var. İkincisi, yapımı çok kolay. Sadece buzluğa koyup bekliyorsunuz. Hatta şöyle de bir detay var. Ben size bir gece beklerse daha iyi olur dedim ama ben dün akşam yatmadan önce şöyle bir yokladım onu. Zaten içindeki tereyağı ve çikolata hani bir saat içinde bile donuyor, sertleşiyor. Sadece hani biraz daha lezzetlensin diye ben gece boyunca kalabilir dedim ama o kadar bile gerek yok. Yapın, 2 saat sonra bile tüketebilirsiniz. Çocukluğumuzun tatlısı bizi bambaşka zamanlara götürüyor yerken. Lezzetiyle de bence şahane bir tatlı. O yüzden mutlaka evde deneyin. Hem kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, altta da tatlı ile alakalı neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.